Merhaba dostlar, nasılsınız? İyi misiniz? Hoş geldiniz yayınıma. Değerli arkadaşlar, bugün yine magazin dünyasında yaşanan en ilginç olayları konuşacağız sizlerle. En ilginç, en merak edilen konuları konuşacağız arkadaşlar. Ve sizlerden gelen sorulara da cevap vereceğim. Her zaman olduğu gibi elbette yayına katılmanızı bekliyorum bunun için arkadaşlar. Evet, geldiniz bile. Banu Kavaş, nasılsın? İyi misin? Sağ ol, ben iyiyim. Seni sormalı. Milady merhaba, merhaba. Ee, Selam Semih. Yegane iyi günler. Evet Semih, genel selamını aldım. Sıla Deveci nasılsın? Teşekkür ederim. Ay Yıldız merhaba. Ege merhaba. Stoak nasılsın? Yegane. Osman iyi akşamlar. Motorola. Selvin nasılsın? Tunzale, Milk, Simon Enid. Merhaba Stoak. Teşekkür ederim. Herkes burada. Fatma Yıldıran da geldi. Dostlar geliyor birer birer. Evet. İşte özel üyem Dilek Şenyurt da geldi. Almanya'dan. Merhaba, iyi yayınlar diyor Dilek Şenyurt. Dilek nasılsın, iyi misin? Frankfurt nasıl, yağmurlu mu? İstanbul çok yağmurlu Dilek. Teşekkür ederim, ben iyiyim. Siheyde var orada. Siheyde de geldi. Sevda geldi. Şebnem. Dilek Şenyurt iyi olduğunu yazıyor. Memnun oldum iyi olmana Dilek. Diğer özel üyelerim nerede? Yusuf Dündar nerede? Niye yok? Sito Ak, Sıla Deveci, Samiye Yüksel özel üyem, o da yok. Nileda nerede? Nileda Manzano Arjantin'den. Her zaman buraya gelir ve bir selam verir, bir şeyler paylaşır. Ondan sonra giderdin. Ee, Nelida Manzano. Cemile Atasoy, teşekkür ederim. Teşekkür ederim, konuşacağız. Delfina Dimasio, Şili'den Delfina burada mı? Delfina Dimasio, özel abonem, özel üyem. Ferzin Arden, konuşacağız. Yegane, Nur Hayat, Gülseren, bütün dostlar geliyorlar. Evet arkadaşlar, magazin dünyasında yaşanan enteresan haberler, enteresan gelişmeler var. Konuşacağız hepsini. Notlarıma şöyle bir göz attım tekrar. Yeni arkadaşların gelmesini beklerken. Evet, Ebru Gündeş'ten boşanan, daha doğrusu Ebru Gündeş'in isteği üzerine boşanma gerçekleştirmişti Murat Özdemir. Ne zaman boşanmışlardı? 27 Eylül tarihinde. Ebru Gündeş'in son eşi. 27 Eylül tarihinde boşanmışlardı. Boşandıktan 22 gün sonra yeni bir sevgiliyle ortaya çıktı Murat Özdemir. Elif Buse Doğan, benim de çok sevdiğim bir şarkıcıdır Elif. Elif Buse Doğan 28 yaşında. Ebru Gündeş'ten sonra, Ebru Gündeş 51 yaşında, öyle değil mi? Ve Murat Özdemir'den büyüktü. Yaşça da kocasından büyüktü, 12 yaş büyüktü Ebru Gündeş. Murat Özdemir boşandıktan sonra 22 gün sonra Elif Buse Doğan'la aşk yaşamaya başladı. Ve dün gece bayağı bir eğlendiler. Elif Buse Doğan'ın programını izlemiş, önce gitmiş sahnesini izlemiş Murat Özdemir. Ondan sonra da birlikte ünlülerin de gittikleri bir barda eğlenmişler baş başa ve muhabir arkadaşlar da onları beraber çıkışta görüntülediler. Murat Özdemir ile Elif Buse Doğan'ın sevgili oldukları bugün magazin dünyasında gündemin ilk sıralarına yerleşti bu haber arkadaşlar.
Banu Kavaş Bilal abi İzmir yağmurlu diyor. Evet, İstanbul da yağmurlu. İstanbul da çok yağmurlu. Ne çabuk buluyorlar diyor Nur Hayat. Hayret diyor, ne çabuk buluyorlar diyor. Şimdi sizce bu arkadaşlar nedir bu yani? Bunu bana lütfen söyler misiniz? Ebru Gündeş'ten ayrıldıktan sonra, evlilik bittikten sonra aradan 20-22 gün geçiyor. Yani bir sevgilin olsa bile, bir sevgili yapsan bile görünmezsin, görünmek istemezsin. Ne bileyim yani insanların ağzına laf vermek istemezsin, değil mi? Neden el ele ortaya çıkma gereğini, herkesin olduğu eğlence yerine gitme gereğini duydular acaba? Tabii Murat Özdemir bunu böyle istedi. Neden acaba? Ebru Gündeş'e nispet yapmak için olabilir mi? Ebru Gündeş'e bak, benim için sevgili olabilecek tek ünlü kadın sen değilsin. İstesem senin yarı yaşındaki bir güzel kadınla da sevgili olabilirim mi demek istedi acaba Murat Özdemir? Hem güzel hem de çok şöhretli bir kadın da bulabilirim senden başka mı demek istedi? Bir şeyleri Ebru Gündeş'e ispat etmek mi istedi acaba? Lütfen yazar mısınız? Ebru Gündeş'in seçimleri yanlış, bir insan hemen aşık olabilmesi için tam kafasında bitirmiş olması lazım ya da gerçekten o insanı kafasında oturtamamış, bu kadar çabuk bulmak diyor Dilek Şenyurt özel üyem ve devam ediyor. İnsan en azından bir süre verir kendine ve karşısındakine. Yani bu da bir süredir. Evet, bu da bir saygı duymaktır. Hem boşandığın kadına saygı duymaktır hem de e, topluma karşı da değil mi? Yani topluma karşı da bir e, seviye göstergesidir bu ya. Yani ne bu yangından mal kaçırır gibi evlilik biter bitmez yine gidip bir başka şarkıcıyla el ele ortaya çıkmak. Neyi ispat etmeye çalışıyorsun? Kime neyi ispat etmeye çalışıyorsun? Murat Özdemir diyor insanlar yorumlarda. Niye böyle yaptı acaba? Ben kendi fikrimi söyleyeyim size dostlar. Ebru Gündeş terk etti bunu. Murat Özdemir'i evliliği bitiren taraf Ebru Gündeş oldu. 19 ay evli kalmışlardı ve bir suç örgütü soruşturmasında gözaltına alındı evinden Murat Özdemir. Savcıya ifade verdi. Bir gece nezarette, polis nezaretinde kaldı. Ertesi gün savcıya ifade verdi. Savcıya ifade verdikten sonra ertesi gün akşama doğru serbest bırakıldı. Ve 21 Ağustos'tu o gün tarih gözaltına alındığında. 36 gün sonra Ebru Gündeş boşandı. Gözaltına alındığından kocasının 36 gün sonra boşandı. Herhalde Ebru Gündeş e, e, Murat Özdemir'in kendisinden bazı şeyler işiyle ilgili, iş hayatıyla ilgili bazı şeyler gizlediğine kanaat getirdi diye düşünüyorum ben. Çünkü gözaltına alınması ve sorguda kendisine e, bir örgüt üyesi gibi bir örgüt üyesiymişçesine sualler sorulması, sorguda kendisinin bir örgüte hizmet edip etmediğinin merak edilerek savcı tarafından sualler sorulması. Herhalde Ebru Gündeş Rıza Zarrab olayından sonra bir başka e, yine böyle kriminal bir olayla mı gündeme geliyorum ben yeter artık diye düşündü. Yani benim kocam böyle bir insan olamazdı. Neden sorgulandı? Neden bu sorular ona soruldu? Ve neden e, ben bu adamın tam ne iş yaptığını bilemiyorum. Kafamda bir sürü soru işaretleri var diye herhalde düşündü ve bunları Murat Özdemir'e sordu. Murat Özdemir'den de herhalde istediği cevapları alamadı diye düşünüyorum. Reza Zarrab'la olan evliliği de zaten onu çok yıpratmıştı. Adam tam bir kriminal insan çıkmıştı Reza Zarrab ve biliyorsunuz Amerika'da da gitti uzun süre hapis yattı. Ve Ebru Gündeş'i kandırdı. Her türlü kandırdı Ebru Gündeş'i. Acaba böyle bir şey mi
hissetti Ebru Gündeş? Murat Özdemir'le ilgili de yine üzüleceğini mi hissetti sonrasında? Ve dilerse Murat Özdemir de bağlanabilir, arayabilir beni. Ebru Gündeş de arayabilir, kendilerini ifade edebilirler. Elbette onların da bu konuda izah etme hakkı var, cevap hakkı var ve ondan sonra da boşanma gerçekleşti. Her şey çok güzel giderken el ele birlikte Venedik'te tatil yapmışlardı. Fotoğrafları paylaşılmıştı. İstanbul'da yine bir gece bir eğlenceden çıktıktan sonra yine el ele görülmüşlerdi. Dubai'de birlikte mutlu bir evlilik sürdürdükleri söyleniyordu ama insanları şaşırtan bir şekilde aniden bir boşanma gerçekleşti. Bugün Elif Buse Doğan'la Murat Özdemir'in birlikte aşk yaşadıkları haberleri yayınlanınca bu haberlerin bazılarında birinci spotta aşk haberi veriliyor. İkinci spotta da Ebru Gündeş'le Murat Özdemir'in boşanmasına Elif Buse Doğan'la ilişkisi mi sebep oldu? Acaba ihanet mi etti? Ebru Gündeş'le beraberken mi Elif Buse Doğan'la ilişkisi vardı da Ebru Gündeş bunu öğrendi, ihaneti öğrendi ve boşandı diye çeşitli böyle çıkarımlar yapılmış, çeşitli cümleler kurulmuş haberlerde, yorumlarda. Buna katılmıyorum. Ben Murat Özdemir'le Elif Buse Doğan'ın ilişkisini Ebru Gündeş evliliği sırasında öğrendi de onun yüzünden, o yüzden boşandı iddialarına katılmıyorum. O zaman bir ilişki var mıydı, yok muydu bilemem. Ama böyle bir ilişki vardı da Ebru Gündeş o ilişkiyi o zaman evliliği sırasında öğrendi, ihanete uğradığı için boşandı iddiası bence palavra, doğru değil arkadaşlar. Sebebi de çok basit. Şimdi size söyleyeceğim. Ebru Gündeş boşanma gerçekleştiği gün sosyal medyasından büyük bir sevgiyle kısa sürede yapmış olduğumuz evliliğimizde zaman içerisinde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle maalesef ayrılma kararı almış bulunmaktayız. Bakın şimdi okuyacağım cümle çok önemli. Evliliğimizi bitirmiş olsak da saygımız ve dostluğumuz baki kalacaktır. Bu cümleler Ebru Gündeş'e ait. Hiçbir aldatılan kadın eğer aldatıldıysa ve bunun için boşandıysa, Ebru Gündeş bunu öğrenip de boşandıysa hiçbir aldatılan kadın arkadaşlar kendisini aldatan adamın arkasından evliliğimizi bitirmiş olsak da saygımız ve dostluğumuz baki kalacaktır diye bir cümle kurmaz. Bunu milyonlarla paylaşmaz. Bir açıklama dahi yapmaz boşanmayla ilgili. Boşanır biter gider. Yani dolayısıyla bu açıklaması, bu cümleleri ihanetin söz konusu olmadığını, evliliğin ihanet yüzünden bitmesinin söz konusu olmadığını bize gösteriyor. Bence Ebru Gündeş evliliği öfkeyle bitirdi. Tartıştılar, kavga ettiler. Murat Özdemir kendisine büyük bir haksızlık yapıldığını düşündü. Boşanma ile ilgili, ayrılık kararı, boşanma kararı ile ilgili Ebru Gündeş'in kendisine büyük bir haksızlık yaptığını düşündü. Ebru Gündeş ne olursa olsun biten ilişkisinin ardından hem kamuoyuna kendisi çok ünlü bir sanatçı olduğu için biz dostça ayrıldık, biz güzellikle ayrıldık ve dost kalacağız deme gereğini duydu. Ona da böyle bir veda yakışırdı, böyle bir açıklama yakışırdı doğrusu bana sorarsanız. Ancak Murat Özdemir ona çok kızdı bu boşanma kararından dolayı ve boşandıktan sonra da etrafta beğendiği kadınlardan Elif Buse Doğan'la bir ilişkiye başladı. Bu tesadüf de olabilir. İki tarafta isteyip de başladığı kesin ama sadece Murat Özdemir istese tek taraflı bir ilişki olmaz. Dolayısıyla bunu hemen göz önünde yaşayarak bu ilişkiyi hemen basına
görüntü vererek hemen insanların içinde görünerek ünlülerin gittiği bir barda, bir eğlence yerinde ortaya çıkıp yeni sevgilisiyle bunu herkesin öğrenmesini temin ederek aslında e, bu haberin Ebru Gündeş'e ulaşmasını istedi Murat Özdemir ve bugün de bütün medyada yer alarak Ebru Gündeş tarafından da öğrenildi. Burada Ebru Gündeş'e nispet yapmak istedi sonucu çıkıyor. Murat Özdemir'in bak sen olmasan da benim için çok güzel bir sevgili var. Yine senin yaptığın işi yapıyor. Senin kadar şöhretli olmasa da bütün Türk halkı onu çok seviyor. Yurt dışında da çok seviyorlar. Azerbaycanlılar, gurbetteki Türkler bayılıyorlar Elif Buse Doğan'a. Murat Özdemir de genç, yakışıklı, boylu, postlu bir iş adamı olarak kendisine böyle yeni bir ilişki kurmuş. Ama Ebru Gündeş buna üzülür mü bilmiyorum. Yani e, sarsılır mı bundan? Sarsılmaz. Ama elbette ki severek evlendiler. Fakat sevgi bitmese boşanmazdı Ebru Gündeş diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu konuda sizlerin yazdığını, sizlerin yorumunu da okumak istiyorum. E, Osman diyor ki, e, Ebru aldatılan değil, boşanması sebebi eski eşi Reza gibi işlere bulaşması diyor Fatma. Fatma da benim gibi düşünüyor. Şüphelendi yani bana sıkıntı olacak bu dedi ileride belki dedi. Şüphelendi. Kurdu yani Ebru Gündeş. Ne Mert, evet, ben de aynı fikirdeyim. İhanetten dolayı değil. Ve Ebru Gündeş haberi bugün magazin gündeminde baş sıradaydı, birinci sıradaydı arkadaşlar. İhanet olmadığı fikrindeyim ben de. Fatih Ürek'le ilgili bugün de hastaneden bir açıklama yapılmadı. Bugün de doktorlardan bir açıklama yapılmadı. Dün gece geç saatlerde menajeri Mert, sevgili Mert bana döndü arkadaşlar. Ben dün öğleden sonra Mert'e yazı yazmıştım. Mert mesaj yazmıştım. Sevgili Mert, e, Fatih Ürek'in durumunda bir değişiklik var mı? Nasıl Fatih Ürek'in en son sağlık durumu diye. O da bir değişiklik yok Bilal abi diye bana dönüş yaptı Mert. Evet, Mert Siliv ve Mert'e geçtiğimiz günlerde bir başka soru daha yöneltmiştim. Zayıflama iğnesi yüzünden mi bu başına geldi? Zayıflama iğnesinin etkisi olabilir mi? Fatih Ürek'in zayıflama iğnesi kullandığına dair birkaç yerden bilgi geldi bana diye. Gamze cevap vermişti yardımcısı. Mert'in yardımcısı Fatih Ürek'in ekibinden Gamze Hanım cevap vermişti. Demişti ki öyle bir şey yok Bilal abi demişti. Fatih Ürek zayıflama iğnesi kullanmıyor demişti. Tabii ki dün Onur Akay'la, sevgili dostum Onur Akay'la yaptığımız programda Onur da söyledi. Yani insanlar zayıflama iğnesi kullanır da ekibine haber vermez. Evde buzdolabında iğne duruyordur. Her gün bir tane gider göbeğinin kenarına iğneni yapıyorsun karnına. Ee, Bu herkesin seni tanıyan, yakından da tanısa ekibinin bilmesine gerek yok bunu. Böyle bir şey de olabilir demişti Onur Akay. E, Fakat Mert dün bana döndüğünde mesajında bu soruya kendisinin de verdiği cevap vardı. Hiçbir zaman kullanmadı dedi. Hiçbir zaman zayıflama iğnesi kullanmadı dedi Mert. O da bu iddiayı yalanladı. E, tabii bunu en doğrusunu Fatih Yürek uyandığı zaman inşallah sağ salim uyandığı zaman Fatih Yürek'ten öğrenebiliriz ama ben hem Gamze'nin hem de Mert'in dediğine tabii ki inanıyorum. Fakat çok az bir payda olsa öyle bir payda var. Yani kullanır da kimseye haber vermez. Olabilir. Herkesin bilmesi gerekmiyor diye
menajere haber vermemiş olabilir. Her neyse, fakat kesin olan şu, yardımcısı Mert Siliv'in de dün gece, daha doğrusu sabaha karşı bana yolladığı mesajda yazdığı, Bilal abi durumunda hiçbir değişiklik yok, bekliyoruz, lütfen dua edin e, şeklinde. Bugün gün boyu yine bir cevap yok hastaneden. Hastane telefonlara dönmüyor arkadaşlar. Hastalarıyla ilgili açıklama yapmak istemiyorlar. Tamam, bunu anlayışla karşılayabiliyoruz ama bu milyonlara mal olmuş, milyonların sevgilisi olmuş daha doğrusu. Önemli bir şarkıcı. Herkes merak ediyor Fatih Yüreğin sağlık durumunu. E, Bizim telefonlarımıza çıkıp cevap vermek istemiyorsunuz. Bari siz açıklama yapın. Her gün bir açıklama yapın. Her gün hastanın durumuyla ilgili nedir durumu diye o günkü durumunu anlatan bir açıklama yapın. Bunu yapmanız zaten zorunluluk, göreviniz, işiniz. Yani şimdi cumartesi, pazar diye belki tatil diye hiçbir açıklama yapmadınız. Bunu da kabul etmem aslında da. Ama yarın pazartesi artık hepiniz o çıktığınız hafta sonu tatillerinizden döndünüz herhalde. Döneceksiniz herhalde doktor beyler. Sevgili doktorlar, hastane yöneticileri, herhalde yarın bir açıklama yaparsınız. Fatih Ürek'in sağlık durumundaki en son gelişmeyi nedir? Tomografi çekildi mi? Beyinde herhangi bir hasar var mı? Fatih Ürek hala makinelara bağlı olarak mı yaşıyor? Nefes alabiliyor mu yoksa e, nefes alamıyor mu? Kendisi makineyle mi nefes aldırıyorsunuz Fatih Ürek'e? Organları normal bir şekilde çalışıyor mu yoksa Allah korusun organ yetmezliğine mi girdi? Nedir yani? İnsanlar merak ediyorlar. Sosyal medyaya şöyle bir baktığınız zaman o kadar büyük bir sevgi var ki Fatih Yürek'le ilgili. İnsanlar sürekli olarak sorular soruyorlar bize. Diyerek bu konuyu bugünlük sonlandıralım arkadaşlar. Mesajlarınıza bakmak istiyorum. Dilek Şenyurt, inşallah Fatih Bey'den iyi haberler gelir diyor. Almanya Frankfurt'tan Dilek Şenyurt. Banu Kavaş, Mert Afra çok güzeller diyor. Sen Mert Afra deyince ben de tebessüm ediyorum. Semra Karadaş, Afram'dan haberler var. İnşallah iyi haberler. Ümran Keleş, Mert Ramazan Demir, iyi ki sen kalbi gönlü güzel adam. Ege Bilal abi nasılsın diyor. Ege iyiyim, teşekkür ederim. Türkiye'de en çok sevdiğim bölgenin ismi Ege. En çok sevdiğim, hakikaten bütün Türkiye'nin 7 bölgesi de çok güzel. Her taraf Karadeniz, bayılıyorum. Ama Ege bir başka benim için. Ege bir başka. Güneydoğu'yu da seviyorum. Gittim oralara da. Doğu Anadolu'da yaşadım, Güneydoğu'da yaşadım çocukken. Benim babam hakim albaydı, askeri hakimdi. Biliyorsunuz subaylar çeşitli şehirlere tayin oluyorlar aileleriyle beraber. 2 sene orada, 3 sene orada. Erzurum'da da yaşadım, Diyarbakır'da da, Gaziantep'te de, Erzincan'da da, Ankara'da, Çanakkale'de, İstanbul'da, babamın görevi nedeniyle Çorlu'da, Tekirdağ, Çorlu. Eee Türkiye'yi hem de bir gazeteci olarak çok dolaştım Türkiye'de. Her yerini bilirim ama Ege'yi bir başka severim arkadaşlar. Ege o bakımdan sevdiğim bir isim. Ege'ye selam olsun. Bu rahatsızlık yorgunluğa gelmiyor. Kendimden biliyorum. Rabbim şifalar versin. Leyla selam diyor Bakü'den. Evet Gül, bu kalp rahatsızlığı asla yorgunluğa gelmiyor. Ümran, çocukların Mert'i görünce sevinci muhteşemdi diyor. O oyuncu çocuklar değil, o genç çocuklar, oyuncu genç çocuklar, lafa bak. Biri 14, biri 15 yaşında mı? Biri 14, biri 12 yaşında mı? İkisi de tiyatroda oynuyorlar ve tiyatro oyunları kapalı gişe çocukların ve Mert de onların ününü duymuş. Onları izlemeye gidiyor. Mert oraya gittiği zaman çocukların babası herhalde Mert'i saklıyor kuliste ve çocuklara diyor ki sizin en çok sevdiğiniz oyuncu kimdi?
diyor. İşte çocuklara size bir sürprizim var diyor ve Mert'i gösteriyor onlara. Çocuklar çığlık çığlığa sevinçle sarılıyorlar Mert'e. İki oyuncunun idolü Mert, iki çocuk oyuncunun idolü Mert. Bütün çocukların, bütün gençlerin sevgilisi olduğu gibi Mert Ramazan Demir. Çocuklardan biri diyor ki, kardeş galiba onlar. Annem bayılacak şimdi diyor. Annem seni çok seviyor, sizi çok seviyor annem diyor. Çok takdir ediyor diyor. Annen de burada mı diyor. Evet diyor. Annesi de geliyor o sırada koridordan. Annesi de sevinçten çok mutlu oluyor. Mert de onunla sarılıyor. Ve çok güzel bir görüntü ortaya çıkıyor değil mi arkadaşlar? Mert Ramazan Demir'in takdir ettiği çocuk oyuncuların oyunu kapalı gişe oynuyor. Evet, Dilek Şenyurt çok tatlılardı diyor. Özel abonem, özel üyem Frankfurt'tan Dilek Şenyurt. Benim diğer sevgili özel abonelerim neredeymiş bakayım? Yusuf Dündar, Samiye Yüksel, Nelly Manzano, Arjantin'den Nelly Manzano, Delfina Dimasio, yoklama yaptım yoksunuz. Delfina Dimasio, Şili'den, Santiago'dan, Delfina Dimasio, yoksunuz. Selda Bilal Bey, arkadaki resme bayıldım, çok güzel diyor. Ben de çok beğenerek almıştım o resmi. Evet, çok beğenerek almıştım. Bu resmin çok bir benzeri Bodrum'daki evimizde de var. Aynısı değil ama çok benziyor. İspanyol flamingo dansçısı bir kadın tablosu bu. İspanya'ya birkaç kere gittim. İspanya'da flamingo dansını da izledim. Flamingo barları var. Gece flamingo dansları yapıyorlar. Muhteşem, çok güzel, çok eğlenceli. Zaten flamingo müziği çok güzel. Biliyorsunuz gitarla yapılan kadın ve erkek dansçıların topuyla seslendirilen, gitarla seslendirilen bir dans türü. Topuk nameleri arasında dans ediyorlar. Biliyorsunuz dizilerde, filmlerde, artık videolarda, YouTube'da ve İspanya'ya gidenler aranızda orada görmüşlerdir, izlemişlerdir. Çok güzel bir müzikleri var ve çok güzel dansları var İspanyolların. Kültürleri ve yaşantıları son derece güzel bir ulus, güzel bir millet İspanyol dostlar. Bu tabloda o dansı anlatıyor. Ayşegül Kabe'de dua ediliyor Afra'ya, Mert'e diyor. Kabul etsin. Çok güzel. Ayşe Gök. Kabe'ye gidenler herhalde tanıdığın e, kutsal topraklarda Afra ve Mert için dua ediyorlar. Öyle mi Ayşe Gök? Ne kadar güzel. Evet. Ümran Keleş Bilal abi o oyunu Hira Tekindor yönetiyor ve Hira Mert'in yakın arkadaşlarından. Ha, Tekindor'un oğlu değil mi o? Torunu mu oğlu mu? Çetin Tekindor'un. Hira, Ümran Keleş. Çok güzel. Bilgi için teşekkür ederim. Evet, Ümran Keleş. Dilek Şenyurt. Bizzat Barcelona'da yakından izleme imkanım oldu. Flamingo gecesi yapıldı. Çok güzel Dilek Şenyurt. Evet. Kabul olsun diyor Meral Bildik. Fatih Yürek'le alakalı son durum nedir acaba? Kimisi beyninde hasar yok diyor. Valla Pala Baba Nikli arkadaşımın sorusu. Beyin sapında hasar olduğu dün Milliyet Gazetesi'nde haber olarak yazıldı. Ancak tabii ki bunu doktorların doğrulaması lazım. Haber olarak yazıldı ama ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilemiyoruz. Artık yarın e, sağlık durumu ile ilgili insanları bilgilendirici bir haber verilecektir hastane tarafından, doktorlar tarafından diye ümit ediyorum. İnşallah güzel haberler alırız arkadaşlar. İnşallah uyanmıştır, kendisine gelmiştir. İnşallah konuşulanları duyuyordur, tepki veriyordur konuşulanlara, söylenenlere. Allah'tan duacıyız sağlığına kavuşması için. Allah bütün hastalara şifa versin. Fatih Üre'ye de ve dünyanın her yerinde şifa bekleyen herkese, bütün hastalara şifa versin.
Gülistan Özkan, Sito ayrı dizileri diyor. Amin diyor arkadaşlar. Amin, Dilek Şenyurt, Amin, Gülistan, Fatma, Roya Official. Peki arkadaşlar, Birce Akalay, oyuncu Birce Akalay. Ben Birce Akalay'ın oyunculuğunu çok beğeniyorum. Sizler beğeniyor musunuz? Benim en çok beğendiğim oyuncular arasında Birce Akalay. Bu yasaklı madde operasyonunda adı geçti ve kanında ve saçında yasaklı madde çıkan ünlülerden biriydi Birce Akalay ve inkar etti. Ben kullanmadım dedi. Adli tıp raporunun doğru olmadığını söyledi. Antidepresan kullandığını söyledi ve inkar etti Birce Akalay. Tabii ki ne kadar haklı, ne kadar haklı değil, bunu inanın bilemiyoruz. Çünkü adli tıp raporuna inanmak zorundayız. Evet, Birce Akalay beğendiğimiz bir oyuncu ama diğer tarafta devletin resmi kurumunun yapmış olduğu bir inceleme var. Saçından numune alıyor, laboratuvarda inceliyor, kanından, idrarından numune alıyor ve inceliyor. Sonuçta diyor ki yasaklı madde kullanıyorsun. Ve Birce Akalay dün şaşırtıcı bir şey yaptı. Sosyal medyada pek çok takipçisini ve kendisini de takip ettiği insanları eledi. Instagram'da hem takipten çıktı hem onların da takip etmesini önledi. Böyle yaptığı kişilerden biri de en yakın arkadaşlarından İbrahim Çelikkol'la. İbrahim Çelikkol'un 28 gün önce evlendiği karısı Natalie Yarcan. Şaşırdım ben, çok şaşırdım. Niye çok şaşırdım biliyor musunuz arkadaşlar? İbrahim Çelikkol'la Birce Akalay o kadar yakın arkadaşlardı ki. Ya iki arkadaş, bir kadınla bir erkek, böyle bir arkadaşlık, dostluk olmaz artık. Bu arkadaşlığı, dostluğu aşıyor. Siz ilişki yaşıyorsunuz. Sevgilisiniz diyordu insanlar onların bu büyük yakınlığına. Çünkü Birce Akalay, İbrahim Çelikkol sanki içine sokacak kadar böyle sevdiğini gösteriyordu. Bundan 5 sene evvel İbrahim Çelikkol evliyken Mihre Mutlu'yla, oğlu Ali'nin annesiyle evliydi Mihre Mutlu. Ve Birce Akalay 1 Şubat ayında 5 sene evvel İbrahim Çelikkol'un doğum gününü kendi storiesinde şu sözlerle kutladı arkadaşlar. İbom, canımın içi, çocuk ruhlu, yüce gönüllü, koca adam. Yanımda olduğun her güne minnettarım. İyi ki doğdun paşam. Bir ömür ayrılmasın yollarımız. Bir daha okuyorum. Bir ömür ayrılmasın yollarımız. Hayat yayla gibi o vefalı kalbine hep ferah ve huzurlu gelsin. İyi ki varsın can yoldaşım. İbrahim Çelikkol'un 40. doğum günüydü, 2020 yılı. İbrahim Çelikkol evliydi. Yani o zamanlarda bir gazeteci olarak televizyonda yorum yapıyordum. Bir gazeteci olarak demiştim ya bu nasıl arkadaşlık? Yani bu adam evli, karısı da hala hani aralarında bir şey yok. Karısı var, evli. Ee, bu kadın erkek arkadaşlığının bir mesafesi olması lazım. Çünkü adam evli. Adama İbom diye nasıl başlıyorsun yazmaya? Yani yanında olduğum her güne minnettarım. İyi ki doğdun paşam. Acaba diyorduk yani bu ilişki yani aralarında bir şey var mı filan. Tabii ki bunu soruldu kendisine. Muhabirler sordular Birce Akalay'a. Hayır dedi ya. Biz çok iyi arkadaşız, çok iyi dostuz. Sonra 10 gün beraber tatile gittiler yazın. 10 gün birlikte tatile gittiler. Biz arkadaşız, arkadaşça gidiyoruz. İbrahim beni çok tatile götürdü filan. Yani değişik bir ilişkiydi onlarınki. Kadınla erkek, ateşle barut böyle bu kadar yan yana gelemez, olamaz diyordu insanlar. Her neyse. Sonra İbrahim Çelikkol kendi yoluna gitti. İşte bu Natalie Hanım'la sevgili oldu.
ve 3 sene ilişkiden sonra evlendiler. Geçen ay 28 gün evvel evlendiler. Birce Akalay'ın da çok güzel bir ilişkisi var şimdi Hakan Kurtaş'la oyuncu. Sevilen, beğenilen oyuncu. Oyunculuğunu da çok beğeniyorum. Çok da beyefendi bir insan. Birce de çok hanım bir insandır. Birce Akalay da çok hanımefendi bir insandır. Birbirlerine ne kadar yakışıyorlar değil mi? Fakat durum böyleyken Birce Akalay hiç ayrılmayalım, ömür boyu dost kalalım diye paylaşım yaptığı, bir ömür ayrılmasın yollarımız dediği adamı oyuncu İbrahim Çelikkolu takipten çıktı. Bir anda karısını takip. Yani ne oldu, nedir, niye böyle yaptın? Hani ayrılmayacaktınız? Kafası mı karışık? Konu ne olabilir sizce? Ne olur bana yardımcı olun. Ben işin içinden çıkamadım. Lütfen, rica ediyorum yazın. Okuyacağım. Sesli okuyacağım. Bekliyorum. Ümran diyor ki kuş uçuşu filminde gördük kankalığı tövbe diyor. Erkekle kadın baş başa dost tatile gitmez. Gidiyorsa bazı ihtiyaçları da beraber gideriyorlar diyor. Pala baba. Tatile gittilerse arkadaş değil açık ilişkideydiler. Yüksek ihtimalle diyor. Pala. Süheyla Osman Uluşan geçmişte yasaklı madde kullananlar ceza alan şimdi dizilerde başrolde oynuyorlar ve prim yapıyor. Ruksera bana selam verdi. Osman çok katılıyorum sana. Çok katılıyorum sana. Yasaklı madde kullanıldığı e, edildiği zaman dizilerden falan çıkarılmalı. Pala olay açık abi. Hep açık ilişkideydiler bence. Birce ciddi bir ilişkiye geçince partneri ağır basınca İbrahim'le iletişimi kesti. diyor Pala Baba. Gökçe bana selam ver. Ümran Keleş bence Birce seviyordu İbrahim Çelikkolu. Ama bir İbrahim Çelikkolu dost kalmak istemiş olabilir diyor. Teşekkür ederim. Dilek Şenyurt açık ilişkide Avrupa'dan bize entegre olmuş bir ilişki çeşidi ama bizim toplumda marjinal olmak lazım. Bize uymaz diyor. Dilek Şenyurt özel abonem, özel üyem. Kendisi yeşil renk yazıyor ismi ve başında da bir rozet var, turuncu rozet. Özel üyelere daha doğrusu bütün kanalların özel üyelerine böyle bir ayrıcalık tanıyor YouTube. Meral Bildik diyor ki Kubilay Akay'ı hiç ama hiç sevmiyorum diyor. Niye Meral Bildik ya? Çok seviliyor. Kubilay Akay'ı çok seviyor kadınlar özellikle. Ümran Keleş Kubilay'ı övenler nerede? Serap hocam. Yani anladım. Beğen sayısı gerçekten çok düşük. Demin yazan arkadaş haklı. Lütfen beğen sayısını artıralım. Eğer beğeniyorsanız yayınlarımı beğen yaparak destek olabilirsiniz. Ee, ve abone olmadan izleyen dostlar varsa lütfen abone olsunlar. Ne kadar hızla büyürsek, ne kadar çabuk büyürsek o kadar güçlü oluruz ve o kadar daha iyi yayınlar yaparız. Şevk gelir bize. Osman diyor ki bırakın diyor dizilerden çıkarılmayı el üzerinde tutuluyorlar diyor. Yasaklı madde kullanan oyuncular diyor. Gökçe Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ne yapıyor diyor. Ümran Kireç Kubilay'ı kimse sevmiyor Bilal abi diyor. Zerrin Mert Afra diyor. Evet arkadaşlar. Yani Birce Akalay da bu konuda bize bir şey söylemek isterse beni arayabilir, yayına bağlanabilir. Kendisini elbette dilediği gibi ifade edebilir. Sosyal medyasından da görüşünü paylaşabilir. Ben de alır burada anlatırım. Birce Akalay'ın da görüşü bu. Şöyle dedi diye söylerim arkadaşlar. Peki Paris'e gidenler var değil mi aranızda? Paris'e gidenler çok vardır herhalde. Gerçi gitmeye lüzum yok. Gitmeden de herkes biliyordur. Louvre Müzesi sadece Paris'in, Fransa'nın değil, dünyanın en ünlü, en güzel, en donanımlı ve en çok içinde değerli eser, tarihi eser, sanat eseri bulunduran
müzelerinden Paris'teki Louvre Müzesi. Dilek Şenyurt ben gittim diyor. Nur Hayat ben de gittim diyor Paris'e. Ümran ben hiç gitmedim diyor. Pala Baba böylece çok rahat bir şekilde takılabiliyor diyor. Ee, Lydia Dupoy bana selam verdi. Lydia diyor ki ben zaten Paris'te yaşıyorum. Kendisi Fransa'dan bizi takip ediyor. Ben zaten Paris'te yaşıyorum demiyor. Onu ben ekledim. Selamını aldım Lydia'nın. Nur Hayat Aykoçlar, Süreyya Diker, yukarıdaki mesajın devamıydı diyor Pala Baba. Tabii anladım. Herkes anladı Pala. Merak etme. Meral Birlik sefası olsun. Mert'ini çok seviyoruz. Ahmet Üstündağ merhaba. Evet, Soyulmuş Louvre Müzesi. Netflix'te bir dizi var. O dizide soyuyorlar. Netflix'te bir dizi var. Hala oynuyor. Orada dizi mi film mi ya? Unuttum. Karıştırıyor olabilirim. Orada bir soygun, Louvre Müzesi soyuluyor arkadaşlar Netflix'te. Ve gerçek hayatta da bu sabah soyuldu arkadaşlar. Napolyon Bonaparte'ın ve karısının mücevherleri 9 tane paha biçilemez. Paha biçilemez değerde mücevherleri. Onların koleksiyonundan ünlü İmparator Napolyon'un ve karısının koleksiyonundan yani milyarlarca euro değerinde mücevherleri çalındı arkadaşlar. Soyuldu ve soygun çok enteresan bir şekilde hani bu yük asansörleri var ya yüksek binaların üst katlarından eşya indirip çıkarmak için binaya yanaştırılıyor yük asansörü yukarıya doğru yükseliyor. O yük asansörüyle giriyorlar müzeye. Yük asansörü yanaştırıyorlar. O yük asansörü hala duruyor orada müzenin arkasında. Videolar ve fotoğraflar var sosyal medyada. Ve bu sabah soygunu gerçekleştiriyorlar. 3 maskeli adam, 3 kişi müzeye girip hırsızlık yapıyorlar ki filmlerde falan görüyoruz. Bu müzelerde nasıl bir koruma var arkadaşlar? Nasıl alarmlar var değil mi? Sensörler falan yaklaştığın zaman ötüyor. Elini uzatırsın geçemezsin. Her yerden böyle lazer ışıkları falan yanar filmlerde. Alarmlar devreye girdiği zaman. Hele o mücevherlerin pahalı tarihi sanat eserlerin filan olduğu salonlarda lazer ışınlarıyla filan böyle sensörler korurlar bu pahalı mücevherleri filan. Ne oldu? Neden çalışmadı? Neden işe yaramadı? Nasıl madara oldunuz? Nasıl işlettiler sizi? Nasıl kandırdılar sizi? Nasıl soydular müzenizi? Anlatın. Nasıl bu güvenlik zafiyetine düştünüz? Anlatın. Anlatın ki insanlar bilsinler. Yani bu kadar güvenlikte, bu kadar yüksek bütçe, güvenlik için öyle bir para ayrılmış durumda ki arkadaşlar bu Louvre Müzesi'nde bir belgeselleri vardı bunların. Öyle bir korunuyor ki yani insanların dışında bu teknoloji öyle büyük bir yatırım yapılmış ki kuş uçmaz. Kuş nasıl uçsun? Kuş uçunca öter zaten. Sinek uçsa öter. Sivrisinek geçse öter o alarmlar falan ama 3 tane insan giriyor. Ötmüyor hiçbir şey. Ve o şeyleri, o çok pahalı mücevherleri, içlerinde taç da var, broş var, mücevher, yüzük var, kolye var ve bunları çalıyorlar. Küçük motorlu testereler kullanmışlar. Bu mücevherlerin korunduğu özel platformları kesmek için artık nasıl korunuyorlarsa, neyin arkasında saklanıyorlarsa Fransa İçişleri Bakanı hemen olay yerine gidiyor. Hırsızların müzeye bu yük asansörüyle girdiklerini söylüyor. Bravo Fransa İçişleri Bakanı. Yahu zaten senin açıklama yapmana gerek yok ki gözüküyor fotoğraflarda, videolarda. O yük asansörünün o müzenin yanında ne işi var? Herkes anladı zaten. Sen önce korusaydın orayı be. Çalınmasaydı hiçbir şey. Müzede o kadar değerli sanat eserleri var ki bir tanesini söyleyeyim. 30 bin tane, her gün 30 bin ziyaretçiyi ağırlıyor bu müze arkadaşlar. Leonardo Vinci'nin Mona Lisa tablosu dahil
35.000'den fazla çok değerli eser bulunuyor burada. Leonardo Vinci'nin Mona Lisa'sını hepiniz biliyorsunuz. O da dahil 35.000'den fazla çok değerli eser ve Leonardo'nun Mona Lisa tablosuna birkaç salon mesafedeymiş bir soyulan mücevherlerin olduğu yer. Napolyon ve imparatorun hanımına, Napolyon hanımına ait koleksiyondan 9 mücevher alarak kaçmışlar. Ya böyle de ilginç şeyler oluyor hayatta. Olmaz olmaz demeyeceksin. Şanlıurfa'dan İzzet kardeşim. Merhaba. Osman Ulusan Mert dizisinin yurt dışı satışına %25 pay alacak diyor. Alsın, akıllı. Akıllı Mert, alsın. Nur Hayat diyor ki ben Mona Lisa tablosunu çok beğeniyorum diyor. Mehmet Pak, Mona Lisa daha önceden çalınmıştı bir kere 2-3 yıl sonra bulundu diyor Mehmet Pak. Banu Kavaş, Mert Afra'yı çok seviyor diyor. Mert Afra'yı çok seviyor diyor. Evet, dün gece Afra Saraçoğlu'dan bir haber aldık ve hepimiz çok mutlu olduk. Afra Saraçoğlu dün gece İstanbul'da Harbiye Açık Hava sahnesinde Melike Şahin'in konserine gitmişti ve en önlerden izliyordu konseri. Afra Saraçoğlu neşeli bir şekilde, mutlu bir şekilde izliyordu. Afra Saraçoğlu'nun arkalarında oturanlar da hemen onu fark edince videolarını çektiler, sosyal medyaya attılar. Fotoğraflarını çektiler, sosyal medyaya attılar. Ve Afra Saraçoğlu çok mutluydu. Biz Afra'mı çok seviyoruz, ikisini de çok seviyoruz diyor Dilek Şenyurt. Lidya, Fransa'dan Lidya Afram diyor. Umran Keleş, Osman Ulusan kim senaristi kaçırdım diyor. Pala Baba bir buluşma yapıp gündem değerlendirmesi yapman lazım abi. Takipçilerine hatta canlı yayınla bunu diyor. Pala Baba. Melahat Veliyeva Afram diyor. Akın abi iyi yayınlar. TV ekranlarda görecek miyiz sizi yeniden diyor. Teşekkürler. Akın bir iki görüşmem var. Henüz neticelenmedi. Bakalım. Bakalım. İstediğim gibi olması lazım tabii. Şartlarında istediğim gibi olması lazım. Bakalım. Özlem iyi yayınlar diyor. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Özlem. Evet, Afra Saraçoğlu'nun Melike Şahin konserindeki mutluluğu hepimize neşe kattı. Herkes Afra Saraçoğlu'nun orada çekilen fotoğraflarını, videolarını çok beğendi. Ve insanlar yorumlarda ya keşke Portekiz'de yaptığın gibi, İspanya'da yaptığın gibi yanında Mert olsaydı. Mert'le gitseydin konsere. Oralarda ne kadar çok beğenmiştik sizin birlikte konsere gidip müzik dinlemenizi ne kadar çok sevmiştik ikinizi diye. Fransa'da da Paris'te de birlikte bir konsere gitmişlerdi. Evet, Harbi Açık Hava sahnesinde Afra Saraçoğlu'nu konser izlerken gördük dün akşam ve orada çok şirindi fotoğraflarda. O kalp alnına kırmızı bir kalp yapıştırmıştı değil mi? Her yerde o fotoğraf viral oldu. Her yerde dolaşıyor. Melahat diyor ki çok güzeldi Afra diyor. Dilek Şenyurt evet Bilal Bey yurt dışına daha rahat hareket ediyorlar. Öyle Dilek Şenyurt ama artık yurt dışına da birlikte gidemiyorlar. Çünkü Onur Güven Atam'la yaptıkları anlaşma gereği ikisi de dizilere, yapımlara, dizi ekiplerine, yapımcıya karşı sorumlular ve sözleşme imzaladılar. Birlikte hiçbir şekilde görünmeyecekler. Yurt dışında, bakın bu söylediğim çok enteresan ama gerçek. Afra ile Mert yurt dışında Türkiye'den çok daha fazla görüntüleniyorlar birlikte. Öyle değil mi? Ya Ruslar İspanya'da tatil köyünde, o bir hafta kaldıkları tatil köyünde neresiydi orası? Malaga mıydı? Neresiydi? Güney İspanya'da, Akdeniz kenarında. Nasıl görüntülediler Ruslar? Drone uçurdular, drone. Tatil köyünde kalan Ruslar havadan da görüntülediler. Plajda bizimkiler güneşlenirken. Yani yurt dışında daha çok yakalanıyorlar kameralara. Dolayısıyla ne Türkiye'de ne yurt dışında onları kolay kolay bir arada göremeyeceğiz gibime geliyor ama bizim muhabirler biraz işlerini
ciddiyete alırlarsa genç muhabirler arasında, bu gece ve gündüz çalışan genç muhabirler arasında çok yetenekli olanlar var arkadaşlar. Dilek Şenyurt diyor ki ama önce Ruslar görüntülüyor, her yerden ajan gibi çıkıyorlar. Ya bu Ruslar hakikaten Rus hayranlar. Böyle bir şey yok. Bizi izliyorlar şu anda. Rusya'dan ve Ukrayna'dan önemli derecede takipçimiz var, izleyenler var. Onlara buradan selam olsun, sevgilerimi gönderiyorum Afra Saraçoğlu'nun Rus hayranlarına. Her ne kadar savaşta da olsalar Ukraynalı hayranlarına, Ukrayna ile Rusya'nın savaşı bizi çok üzüyor ya. İki komşu ülkenin, iki tarihleri birlikte gelişmiş ülkenin böyle yıllardır savaş içinde olması çok üzücü. Afra ve Mert'te buluşmaları çok güzel ama benim kanalıma abone olan, Afra ve Mert'i çok seven hem çok Rus arkadaşım var hem çok Ukraynalı arkadaşım var. Hepsine buradan öpücük yolluyorum. Hepsini çok seviyorum ama evet, Rus ve Ukraynalı hayranlar İstanbul'da değil mi o dizi zamanı nasıl Yalı Çapkını Yalısı'nın karşısında her gün yerlerini alıyorlardı ve oradan çekimler yapıyorlardı. Hem denizden hem karadan. Enteresandı doğrusu. Evet. Afra'ya ve Mert'e hadi iki keçi, hadi ne olur bizi daha fazla üzmeyin diye yazanlar var. Asla kabul etmiyorum. Onlara keçi gibi inatçı benzetmesi yapmanızı asla tasvip etmiyorum. Bunu söyleyeyim size. O çocuklar işleriyle, güçleriyle, çalışmayla öncelikle sorumlulukları hem kendilerini hem ailelerini hem hayranlarına hem de birlikte çalıştıkları yüzlerce ekmek yiyen yüzlerce insana karşı sorumlulukları var. Lütfen onları keçi diye inat ediyorlar diye görünmemek için, birlikte fotoğraf vermemek için keçi diye yaftalamayın. Lütfen o çocuklar da kariyerlerini de düşünerek böyle yaşamak zorundalar. Onların işi gerçekten çok zor. Bunu böyle değerlendirmenizi rica ediyorum. Evet, ve aslında çok uzun zamandır dikkatimi çekiyor arkadaşlar. Ne zamandır bunu size söylemek istiyordum ama kısmet bugüneymiş. Afra ve Mert'le ilgili Afram'ın var olduğunu, Afram'ın gerçek olduğunu, Afram'ın devam ettiğini kabul eden, sadece siz beni izleyen, bizi izleyen, Onur Akay'ın yazılarını takip eden, Onur Akay'ın anlattıklarını takip eden, benim anlattıklarımı takip eden dostlar, insanlar değilsiniz. Dünya üzerinde o kadar çok insan var ki Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in aşk yaşadığını kabul eden, inanan ve bu konuda görüşlerini söylemekten çekinmeyen çok sayıda insan var. Herkes yanılıyor olamaz. Yani bazıları diyor ya Afram çoktan bitti. Ya yok öyle bir şey. İşte en son Afra'nın söylediğine de mi inanmıyorsunuz filan diye. Ama o kadar çok insan gönülden inanıyor ki bu insanlar deli mi? Bu insanlar cahil mi? Bu insanlar aklını mı yitirmiş? Elbette ki gerçekler ortaya çıkacak dostlar. Elbette ki neyin ne olduğu zamanı gelince anlaşılacak. Bizler gazeteciler olarak, bizler televizyoncular olarak, bizler sosyal medyada işte böyle platformların sahipleri olarak işimizi yapıyoruz. Duyduklarımızı, bildiklerimizi, ben tecrübemle öngörülerimi, yılların birikimini tecrübemle sizlere anlatmaya, yansıtmaya, sizlerin sorulara cevap vermeye çalışıyorum. Onur Akay'ın çok güzel istihbaratları var. Onur Akay'ın nereden haber aldığını bazılarınız tartışma platformlarında birbirinize soruyorsunuz. Yok ben biliyorum şuradan, yok ben biliyorum buradan şeklinde. O kadar çok merak ediliyor ki Onur Akay haberlerini nereden alıyor diye. Ama istihbaratları da hep doğru çıkıyor. Ve biz işimizi yapıyoruz. Hiçbir art niyetimiz yok. Ben deli miyim? Olmayan bir işi bu yaşta saçım başım ağarmış, yılların bir gazetecisi olarak inatla var diye
ısrar edeyim, bazılarının iddia ettiği gibi sizleri kandırmaya çalışayım. Hiç öyle bir niyetim hiçbir zaman olmadı. Hiçbir zaman da yapmam zaten. Bittiği zaman, kavga ettikleri zaman, ayrıldıkları zaman, ikisinin de koptuğu zaman olmadı mı? Oldu. Ama sonra barıştıklarını da gördük hep beraber arkadaşlar. Barıştıklarını da konuştuk burada sizinle. Şimdi ne yaşanıyorsa onu anlatıyoruz ve Afra ile Mert'in şu anda mutlu olduğunu bilmek hepimiz için yeterli. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki benimlesiniz. Yarın günlerden pazartesi, yarın akşam sevgili Onur Akay'la saat 18'de karşınızda olacağız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.